Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere rock build'ini paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Rock build'i tamamen bitmedi ama çoğu kişi istediği için sizlere şu anki halini paylaşacağım. Ve endgame haline getirdiğim zaman tekrar bu build'i güncelleyerek sizlere paylaşırım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Öncelikle bu build'imiz gölge adım ile hasar veriyoruz bu build'le ve kritik vuruş hasarı ve yakın dövüş hasarı ekstradan kitle kontrolle beraber kombinasyonlu bir şekilde olmuştur bu build. Hemen sizlere build'i pit'te göstereyim. Pit 90'ı falan dönüyoruz. Ben video fazla uzun olmasın diye o yüzden pit 70'e girdim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de diğer build'leri sizlere paylaşacağım. Onu yani direkt kendim build yapmayacağım ama bulduğum güzel build'leri sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatarak paylaşırım zaten. Şimdi build hızlı bir build. Öncelikle onu söyleyeyim. Ölüm. Buraya geçelim. Burada elitler mi var? Evet. Burada elitler var. Ama hangi elitler? Artık yoklardı. Boss'taki olayımız, boss yere düştükten sonra damage'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Boss yere düştü. Direkt damage'i çıkartabiliyoruz. Yere de hemen düşürebiliyoruz boss'u. Dediğim gibi kitle kontrol üzerine olduğu için o yüzden damage'imizi sersemlettiğimiz düşmanlara daha çok hasar verebiliyoruz. Ve bu build'de glifler 46, işte daha tam 100. seviye değil glifler. Ekstradan böyle artılarımız artı 8, silahların da öyle. Bazıları artı 11 falan, artı 10. O yüzden daha tam artılarımız tamamlanmadı. Hedeflerimiz tam değil. O halde bu şekilde pit 70'i dönebiliyoruz seri bir şekilde. Tamamen endgame'i getirdiğimiz zaman Paragon'da da tabii ki de ekstra Paragon puanları da vereceğimiz için daha da güçlenecektir. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Şimdi bu ilde açıklayayım. Bu ilde Harlequin kullanıyoruz. Harlequin kullanma sebebimiz hem zırh kazanmak hem de bekleme süresini azaltmak. Buradaki bekleme süresinin önemi şu. Şimdi biz gölge adımla hasar verdiğimiz zaman Harlequin'iniz olmadığı zaman bu gölge adım bekleme süresine giriyor. Ve o yüzden Harlequin önemli ve Paragon'da da şurada şey var arkadaşlar. Hareketlilik bekleme süresi azaltma var. Bunlara kesinlikle verin. Zaten ben aşağıya boyut linkini paylaşacağım. Oradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlara kesinlikle verin. Ve bu gölge adım bekleme süresine girmesin. Hani şeyde anlamayın. Abi bekleme süresine giriyor ama çok mu bekliyoruz? Değil. Ama
bir tık şey can sıkabiliyor. O yüzden Harlequin takmanızı tavsiye ederim. Geldik zırha. Zırh tüm pasifleri artı bir veriyor. Hasar için bu zırh önemli. O yüzden bu zırhı da takmanızı tavsiye ediyorum. Eldiven. Eldivendeki amacımız nişancı ve cani yeteneklerine puan vermesi. Ve bu puanla beraber ekstradan ulti hasarı ve kritik vuruş ihtimali var. Bu yüzden bu eldiveni takıyoruz. Pantolonda ise tüm elementlere direnç, yıldızlı bulabiliyorsanız takın. Bulamıyorsanız artı basarken tüm elementleri dirençlere getirmeyi unutmayın. Ekstradan tavlaması ise toplam zırh ve işte düşmanı dondurma. Ayakkabımız, dur bunun aspektini söyleyeyim. Aspekti ise sersemletme bombaları ile vurduğun düşmanlar, biz şimdi sersemletme bombası atıyoruz ya. Vurduğun düşmanlar dondurulur veya sersemletir. Sersemlemiş ve dondurulmuş düşmanlara %30x kritik vuruş hasarı veririz. Dediğim gibi bu kritik vuruş hasarı ve yakın dövüş hasarı. Buradan kritik vuruş hasarı alıyoruz. Ayakkabımız yine aynı şekilde hareketlilik yeteneklerine artı 7 puan veriyor ve bizim buradaki gölge adım yeteneğimiz hareketlilik yeteneği olduğu için bu ayakkabıdan da artı 7 puan alıyoruz. Ekstradan bir de gölge aşılama artı 4, bir de hareketlilik yetenekleri daima gölge aşılamalı olur diyor. Zaten e, piti dönerken de patlamalar oluyordu, görüyordunuz. O patlamaları bu ayakkabı sayesinde yapıyoruz ve ekstra damage veriyoruz bu ayakkabı sayesinde. Bu ayakkabı da önemli. Bu ayakkabıyı da giymeniz gerekiyor. Geldik yaya. Yayda maharet can kritik vuruş hasarı, yakındaki düşmanlara hasar, gölge adım hasarı ile ikiye ayrılır diyor. Yani biz gölge adımla hasar verdiğimiz için bir moba vurduğumuz zaman ikiye ayrılıyor. 2-3 moba vurabiliyoruz. Ulti yeteneği hasarı, yine ultiye bastığımız zaman ekstradan damage'imiz daha fazla artıyor. Kılıçlarımız yine aynı şekilde gölge adım hasarı ve yakın düşmanlara hasar. Buradaki kullandığımız aspekt sersemletmiş veya yere serilmiş düşmanlara yine ekstradan hasar. Burada çeviklik ve hile yeteneklerine artı 5 diyor arkadaşlar. Yani bunlara artı 5 puan daha ekliyoruz. Şöyle çıkartayım. Şu an 23. kademe yazıyor, görüyorsunuz. Bunu taktığınız zaman 28. kademe oluyor. O yüzden bu aspekti kullandım ben. Burada yine kılıç kullanma sebebimiz yukarıdaki genel pasifindeki kritik vuruş hasarı. Bunu belki hançerle değiştirebilirim. Bilmiyorum. Daha tam olarak dediğim gibi build'i bitirmedim. Build'i bitirdiğim zaman tam detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bunu hançere döndürme sebebim de şu şekilde açıklayayım sizlere. Şimdi biz yetenek ağacını daha göstermedim ama yetenek ağacında en son pasifte yakın mesafe çarpışması diye bir pasif seçiyoruz ve bu pasif yakındaki düşman hasarımız ne kadar yüksek olursa bu pasif o kadar yüksek oluyor. O yüzden hançer de bize, burada var mı hançerim? Yok. Şey düşmüş. Ee, dur, depoda vardı. Depoda da yokmuş. Varmış. Varmış. Bak bu hançer de yakındaki düşmanlara hasar diyor. O yüzden belki hançere dönebiliriz. O hasar testini ben sonra yayındayken veya yayın dışı deneyip bakmam lazım. Hasar artışı olursa hançere de döndürebiliriz bu iki tane kılıcı. Şimdi bunun aspektlerini söyledik. Yine kritik vuruş hasarı, yakındaki düşmanlara hasar, onları da açıkladık. Geldik yüzüğe. Yüzük de yine aynı şekilde önemli olan itemlerden birisi bu. Çünkü biz sis bombası kullanıyoruz ve bu yüzükte de sis bombası kullanmak gölge bulutu oluşturur. Ekstradan kritik vuruş hasarını 6 saniyeliğine 45x arttırır diyor. Biz yani her kritik vuruş hasarı vurduğumuzda buradaki hasarımız daha da fazla artıyor. Geldik yüzeye. Yüzükte yakındaki düşmanlara hasar, gölge adım bekleme süresi aldık.
Bu önemli. Gölge adım bekleme süresi önemli arkadaşlar. Dediğim gibi Harlequin'iniz yoksa bu tavlamayı da kesinlikle atın. Bunun gerçekten faydasını görürsünüz. Yine ulti kullanmak hasarınızı 26x arttırır. Yine ulti ile beraber hasarımızı arttırıyoruz ve bu build'de ulti sürekli geliyor. Sürekli gölge adım hasarı ekstra diğer yetenekleri kullandığımız zaman ultimiz sürekli aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Kolyemizde ise soğuk beceri, dengesiz iksirler, maharet, yakındaki düşmanlara hasar, gölge adım, bekleme süresi azaltma yine kullanmışız. Ve bu build'in en önemli aspektlerden birisi gölge adım ek bir yüke sahiptir. Gölge adıma bir düşmana hasar vermek, gölge adamının hasarını 2 saniye boyunca 113x olmak üzere %18 arttırıyor arkadaşlar. O yüzden bu aspekte çok önemli. Ekstra itemlerde söyleyeceğim bir şey yok. Rünleri açıklayayım sizlere. Rünlerde Yul ve Koaz kullanıyoruz ve Yul ve Koaz kullandığımız zaman temel olmayan yetenek kullanımın bizim gölge adım kullanıyoruz ve bu temel bir yetenek değil. Bu kullanımda %100 arttırılmış hasar veriyoruz. Diğer rünlerimiz ise Notch ve Cry. Bu iki ürün ise düşmanları bizim Splitborn'daki girdap var ya düşmanları içimize çekiyor. Bu da düşmanlarımızı içimize çekiyor ve ani bir patlamayla direkt düşmanları yok edebiliyoruz. Şu mücevheratlar, bu mücevheratları şöyle açıklayayım sizlere. Bunları ben değiştireceğim. Bunları sadece direnç almak için taktım açıkçası. Zırh ve tüm elementlere direnci yüksek tutmak için öylesine taktım. Bunları ben değiştireceğim. Sizde de varsa bu mücevheratlar siz de random şekilde takın. Zaten faydasını görürsünüz. Bunlar da değişecek zaten. Gelelim yetenek ağacına. Yetenek ağacında Kalp avcısı kullanma sebebimiz burada kritik vuruş hasarını alıyoruz. En fazla 15x olmak üzere. Yani bir MOBA veya bir boss'a gittiğinizde bir kere kalp avcısı kullandığınız zaman onu göstereyim. Köy şata gidip göstereyim sizlere. Bu arada nasılsınız? Yayınlara buyurun gelin. Yayınlara buyurun gelin. Akşam 8'de yayındayız. Bazen erken açıyorum ama iyi oluyor. Sohbet, muhabbet öyle takılıyoruz. Biraz uzun bir video olacak. Fazla da uzun tutmak istemiyorum ama sizlere bu build'in mantığını tamamen anlatmak istiyorum. O yüzden idare edin. Şimdi biz burada düşmana bir tane kalp avcısı attığımız zaman buradaki yeşil bar düşüyor görüyorsunuz. Bu yeşil bar aktifken düşmana ekstradan kritik vuruş hasarı veriyoruz. 4 saniyeliğine en fazla 15x olacak şekilde. Bunu genel olarak bosslarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bosslarda çok işe yarıyor. Şimdi devam edelim. Bunu açıkladım. Gölge adım zaten ana hasarımız. Hem afallatır hem de bekleme süresini azaltıp 300x daha fazla hasar veriyoruz. Ekstradan burada dengesiz iksirler var. Bu dengesiz iksirleri mob keserken ve boss keserken kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 10 saniyede 42x hasarınızı arttırıyor. Peki bu ne demek? Yani potunuzu her zaman içebiliyorsunuz ve potunuzu içtiğiniz zaman düşman sersemliyor arkadaşlar. Düşman sersemlediği zaman 42x ekstradan fazladan hasar veriyoruz. Boss'ta ise boss yere düştüğü zaman iksiri için sersemlediği için ona da aynı şekilde fazladan hasar verirsiniz. İksir içmeyi unutmayın. Ondan sonra atıl zaten atılımız direkt hem daha hızlı daha hareketlilik ekstra düşmanın içinden geçtiğimiz zaman kritik vuruş ihtimalimizi de %10 arttırıyor. Sis bombası önemli. Düşmana attığımız zaman 25x arttırılmış hasar verebiliyoruz.
Bir de şuradaki yüzük sayesinde ekstradan kritik vuruş hasarını da 45x arttırıyoruz. Karanlık örtü bizim hayatta kalmamız için ekstradan bir de kritik vuruş ihtimalini arttırmak için burada zaten skill ağacında duruyor. Karanlık örtüyü her türlü aktif edin ve hem hayatta kalın hem de kritik vuruş hasarınızı arttırın. Ekstra gölge aşılamaya veriyorsunuz çünkü vurduğumuz gölge adım yeteneği otomatik gölge aşılama yeteneği gibi olduğu için bu gölge aşılamaya veriyorsunuz. Ekstradan da patlamalar vesaireler yaptığı için daha fazla hasar veriyorsunuz. Burada soğuk beceri önemli. Dolmuş veya soğutma uygulamış düşmanlara yine ekstradan hasar veriyoruz. Ulti yeteneğimiz önemli. Gölge kopya kullanma sebebimiz hem durdurulmaz oluyoruz hem de gölge adım kullandığımız zaman bizim ulti yeteneğimizde gölge adım kullanıyor ya. Bak o da gölge adım kullanıyor. O yüzden ikişer tane gölge adım atıyormuş gibi daha fazla hasar ve daha fazla patlama olanağı sağlıyor. Burada yine ultiyi desteklemek amaçlı pasiflerimizi veriyoruz ve en son olarak da yakın mesafe çarpışması nişancı ve cani yeteneklerine hasar verdiğimiz zaman saldırı hızı kazanıyoruz ve saldırı bonusu etkinken 25x arttırılmış hasar veriyoruz. Şimdi buradaki olaya değinmek istiyorum. Buradaki olay şöyle: nişancı ve cani yeteneği diyor. Burada diyor ki 2 saldırı hızı bonusu da etkinken diyor hasarın artar diyor. Şimdi 2 saldırı hızı bonusu derken hem nişancıyla hem de caniden bahsediyor. O yüzden savaşırken kalp avcısı nişancı yeteneği olduğu için, gölge adım da cani yeteneği olduğu için savaşırken ikisini de aktif etmeyi unutmayın. O yüzden önemli burası. Onu da aktif edin ve sürekli kullanın şu gölgeyi. Yani şundan bir kere atın, sonra gölge adıma yüklenin. Şu bar bitinceye kadar, bar bitti mi? Tekrar kullanın, tekrar devam edin. Bu şekilde yapabilirsin. Paragon. Şimdi Paragon'a detaylı girmeyeyim. Video 17 dakika oldu. Paragon'da gliflerimiz zaten kitle kontrol. Ekstradan yakındaki düşmanlara hasar. Burada yine hareketlilik ve hile yeteneği kullanmak sonraki yeteneğin hasarını 75x arttırıyor. Bizim buradaki yeteneğimiz hareketlilik yeteneği. Hile yeteneği de mesela karanlık örtü. Ondan sonra sis bombası da hile yeteneği. Bu ikisini sürekli kullandığımız zaman biz buradaki pasifle direkt 75x ekstradan hasar çıkartıyoruz. Grif'i söyledim. Buraya geldiğimizde yine temel olmayan ve çekirdek olmayan yetenekler 25x arttırılmış hasar veriyor. Bu bizim gölge adım yeteneği temel yetenekte değil, çekirdek yetenekte değil. O yüzden direkt 25x arttırılmış hasar alıyoruz buradaki grif sayesinde. Buradaki pasif ise yine ulti yeteneğimiz için ulti yeteneği hasarını ve ulti yeteneğiyle beraber kendi hasarımızı yükseltmek için bu pasifi kullanıyoruz. Aşağıya indiğimizde burada nişancı yetenekleri 8 saniyeliğine cani yeteneklerin 25x arttırılmış hasar verir. Cani yetenekleri 8 saniyeliğine nişancı yeteneklerin 25x arttırılmış hasar verir. Benim şuradaki dediğim komboyu aynı şekilde buradaki pasif için de geçerli. Buradaki pasifte diyor ki nişancı yeteneği kullanırsan 8 saniyeli cani yeteneklerin 25x arttırılmış hasar verir diyor. Cani yeteneği kullanırsan 8 saniyeli nişancı yeteneklerin arttırılmış hasar verir diyor. Yani siz burada bir kere nişancı yeteneği kullandığınız zaman cani yeteneğiniz 8 saniyeliğine arttırılmış hasar verecek. O yüzden bu pasifi de yine aynı şekilde aktif ediyoruz. Kullandığımız glif fiziksel hasar glifi. Bu glifi kullanma sebebimiz bizim gölge adım fiziksel hasar veriyor. Ve o glifle beraber hasarımızı yine aynı şekilde arttırıyoruz. Geldik buraya. Burada da yakındaki düşmanlara hasar ekstradan cani hasar. Bu bizim gölge adım cani hasar olduğu için
Bu glifle beraber cani hasarımızı da arttırıyoruz. Bir de ekstradan ucuz hamle kitle kontrol etkisindeki altındaki düşmanlara da ekstradan hasar veriyoruz. Paragon bu şekilde. Paragon'da belki bir tane glifi değiştirebilirim. Belki değiştirmeyebilirim, bilmiyorum. Paragon'umuzda bu şekilde detaylı şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ekstra anlatmadığım tabii ki de cadı güçleri. Cadı güçlerimiz şu hayatta kalmamız için her saniye başına can veriyor bize. Bu saldırı hızımızı yükseltmek, ekstradan şanslı vuruşumuzu yükseltmek için. Buradaki nazar ise ekstradan kritik vuruş yaparsın. Dediğim gibi bu kritik vuruş hasarı olduğu için bu parçalayan nazarımız var. Ruh hasadı ise ekstradan düşmanların, yani şöyle diyeyim, birincil şekilde istatistiklerimizi daha nasıl, ya şöyle açıklayayım. Çok konuştum, cümleyi kuramadım, kusura bakmayın. Diyor ki %1x birincil çekirdek istatistik kazanırsınız diyor. Yani bizim karakterin özelliklerini, hasar verdiğimiz şeylere fazladan istatistik kazandırıp hasarımızı yükseltiyoruz. Öyle diyeyim. Hare uzmanlığı burada ise %35 arttırılmış kritik vuruş hasarı alıyoruz. Bu harenin içindekiler. Hare dediği şu benim etrafımda olan mavi bölge. Ekstradan pirana kullanıyoruz. Pirana ise düşmanlara hem fiziksel hasar veriyor hem de bir araya topluyor arkadaşlar. O yüzden piranayı kullanıyoruz. Paralı askerlerde şey kullanıyoruz. Bu bizim Rahiyer'i kullanıyoruz. Burada yine ekstradan fiziksel hasar veriyoruz ve bize canı iyileştiriyor. Burada ekstradan yine bizi durdurulmaz yapıyor ve ekstradan hasar veriyoruz. Paralı askerlerde bu şekilde. Burada da zaten 25x ekstra hasar alıyoruz ve burada tüm elementlere direnç alıyoruz Rahir sayesinde. Bunda ise yine durdurulmaz oluyor. Şey ve ekstradan saldırı hızı alıyoruz Varyana'da. Paralı askerde bu şekilde. Uzmanlığımızda hemen göstereyim. Uzmanlığımızda ulti yeteneği kullandığımız zaman ulti yeteneğin bekleme süresini 5 saniye azaltmak için 75 enerji harca diyor. Ve diğer bekleme sürelerini sıfırlar ve 10 saniyeni 15 hasar azaltma alıyoruz. Hani ben dedim ya size ultimiz sürekli sıfırlanıyor diye. Biz sürekli bekleme süresi yeteneği kullandığımız için o yüzden ulti yeteneğimiz sürekli azalıyor. Tabi mob kestiğimiz zaman daha çabuk azalıyor. Şimdi mob kesmiyoruz. Bu şekilde, ben aşağıya açıklama kısmına linkini bırakırım. Oradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece bu build'in mantığını, bu build'in nasıl çalıştığını sizlere anlatmak istedim. Dediğim gibi bu build'le daha değişiklikler yapacağım ve daha iyi hale gelecek. Pik 90'ı 2 dakikada döneceğiz. Şu an kaç dakikada dönüyoruz? Şu an 6-7 dakikada dönüyoruz. Bakalım şu build'i daha iyi hale getireceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Durun, gitmeyin. Size combo, aslında komboluk bir durum yok da size kombosunu anlatayım. Kombosu şu. Durun, gitmeyin. Kombosu şu. Kalp avcısını atıyorsunuz. Şu şey, gölge adım açık. Kalp avcısını atıyorsunuz. Gölge adım atıyorsunuz. Sis bombasını atıyorsunuz. Potunuzu içmeyi unutmuyorsunuz. Kalp avcısı bitince yine aynı şekilde gölge adıma devam. Aynı bu şekilde hasarımızı vuruyoruz. Buradaki hile yeteneğini, yani karanlık örtüyü sürekli basmayı unutmayın. Çünkü hile yeteneği kullandığımızda cani yetenekleri veya hareketlilik yetenekleri ekstradan hasar veriyordu. Bunu unutmayın. Sürekli her yeteneğe basın yani arkadaşlar. Sıralama bu şekilde. Tekrar göstereyim. Kalp avcısı, sis bombası, gölge adım, ulti, sis bombası, kalp avcısı bitince yine kalp avcısı. Bu şekilde sürekli döndürerek
Zaten hızlı bir şekilde dönersiniz map'i. Build'i yaptıktan sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Yapan arkadaşlar varsa bir de ekstradan dediğim gibi başka karakterlerin de build'lerini sizlere paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.